8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hoş geldiniz Saliha Hocam. Hoş bulduk. Çok güzelsiniz, bugün yine tüm yeşil enerjisiyle geldi hocam bize. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor bey. Bugün çok önemli, benim de çok sevdiğim bir konumuz var. Koltuk altı botoksu. Benim kurtarıcım aslında hocam. Sizlerden de böyle seyircilerimize güzel bir açıklama bekliyoruz. Koltuk altı botoksu nedir? Ne kadar güzel tabir ettiniz, benim kurtarıcım diye. Gerçekten evet, öyle. Gerçekten koltuk altı botoksu çoğu kişi için hayat kurtarıcı. Çünkü sosyal hayatındaki o huzursuzluğunu ve pek çok sorununu ortadan kaldıran çok kolay, basit, çabuk bir uygulama. Açıkçası benim de kendimde en sevdiğim ve sürekli uyguladığım uygulamalardan bir tanesi koltuk altı botoksu. Koltuk altı botoksu yine yüz bölgesinde kullandığımız botoksun, ilaç olarak botoksun koltuk altı terlemesinde farklı bir uygulanış tekniğiyle yapılmasına dayanıyor. Temel prensip aslında yine aynı. Nasıl yüzümüzde mimik kasları zayıflatarak hareketi durdurmak istiyorsak, terleme bölgelerinde de kasları zayıflatarak o ter bezlerini çalıştıran kasların hareketini yavaşlatarak dışarıya olan ter çıkışını azaltmak, hatta bir dönemde tamamen yok etmek prensibine dayanıyor. Tabii koltuk altı botoksu diye isimlendiriyoruz ama el terlemelerinde, ayak terlemelerinde, hatta saçlı deri, bazen saçlı derisi çok terleyen kişilerin saçlı derisini de kullanabildiğimiz bir uygulama. Ben de çok severek ve çok sıklıkla uyguluyorum. Özellikle böyle yaz başlarında yaptığımız bir uygulama. Çoğunlukla hastayı bir yıl idare ediyor. Çünkü yazın terleme biraz daha fazla oluyor. Onu kontrol altında tuttuğumuz zaman sürede yüz botoksunda olduğu gibi kısa değil. Koltuk altı terleme botoksunda, el ya da ayakta da aynı şekilde. Terleme botoksunda aslında süre biraz daha uzun. Çünkü terleme hafif de başlasa kişi bununla günlük hayatını idame ettirebiliyor. Dolayısıyla 4 ayda 5 ayda bir tekrarlamaya hiç gerek yok. En yoğun terleyen hastalarımda bile en fazla senede 2 kez yapıyorum ki %80 hastamda senede bir kez Hocam uygulama peki yeterli. ıslanmayı mı önlüyor? Bakın bu en çok sorulan sorulardan biri hastalardan. Oradaki ıslanmayı, o ıslak görüntüyü mü engelliyor yoksa kokuyu mu engelliyor? Aslında her ikisinin. Islak görüntüyü engellemesi çok önemli çünkü bizim görüntüsel olarak en büyük kaygımız o ıslak görüntü. Gerek kurumsal iş yapanlarda, gerekse sosyal hayata karışıp bir kıyafet giydiğimizde o bölgedeki o ıslak görüntünün yarattığı huzursuzluğu sevmiyoruz. Ama aynı zamanda o bölgenin terle ıslanması, cildin birbirine teması sırasındaki o nem, o bölgede yaşayan doğal bakterilerimiz var. Onların koku yapmasına da sebebiyet veriyor. Biz nemi denklemden çıkarttığımızda koku da çok ciddi oranda ortadan kalkıyor. Hocam peki bu botoksun etkisi kalıcı olabilir mi? Yani böyle birkaç uygulama ya da yıllarca yaptınız, tamamen terlemeden kurtulabilir misiniz? Hayır. Peki ikinci soru olarak koltuk altı terlemesine yönelik olarak kalıcı uygulamalar var. ETS uygulamaları gibi bir takım parasempatik sinirleri ilgilendiren sinir blokajlarıyla ilgili. Ya da bir takım işte elektroliz yöntemleri var, farklı yöntemler var. Bu yöntemleri yani meslek hayatınız boyunca görmüşsünüzdür bu uygulamaları yaptıran. Aralarındaki farktan biraz bahseder misiniz? Neden botoks yaptırmalıyız ya da diğer yöntemlerdeki dezavantajlar ya da botoksun dezavantajları var mı? Ben açıkçası botoksa sadece cerrahiyi kıyaslayabilirim. Diğer yöntemlerin hepsi çok günlük, çok geçici uygulamalar ama cerrahi uygulamalar, o parasempatik sinir ganglionlarına yapılan girişimler tabii ki ömür boyu kalıcı. Evet. Bir kez yaptırıyorsunuz ve ömür boyu bu sizinle var olan bir sonuç olarak gidiyor. Dolayısıyla çok da hasta açısından belki kullanışlı. Ama öte yandan cerrahi. Hocam. Kendine ait cerrahi komplikasyonlar içeriyor. Her cerrahi uygulamada olduğu gibi bu uygulamada da kendine has komplikasyonlar var. Mutlaka ki ehil ellerde yapıldığında bu komplikasyonlar en az düzeye, en alt düzeye iniyor. Benim hiç karşı olduğum bir uygulama değil bu arada cerrahiler. Fakat hastalar sadece terleme için şimdi gidip de ameliyat olmayalım, ameliyathaneye girmeyelim diye düşünüyorlar. Neden? Çünkü bir kez yaptırıp bir yıl bu sorundan kurtulabildiği çok basit,
çoğunlukla anesteziye dahi gerek duymayan Evet. ancak çok hassas hastalarda lokal kremlerle uyuşturarak yaptığımız bir uygulama var elinde. Ve onu tamamen bu dertten kurtarıyor. En az bir 5-6 ay hastanın neredeyse hiç ıslanması olmuyor. Ve sonra tabii biliyorsunuz nasıl ki etki adım adım başlıyorsa botoksta, yine adım adım sonlandığı için ıslanma çok daha yavaş geriden geliyor. Dolayısıyla da tercih etmeyebiliyorlar ama böyle bir seçenek de var. Diğer uygulamalar bence botoks uygulamasıyla kıyaslanamaz. Botoks da tabii ki cerrahiyle kıyaslanamaz. Sonuçta orada bir kalıcılık var. Botoksta kalıcılık yok. Genelde koltuk altı, çok özür dilerim Buyurun hocam. hocam. Genelde koltuk altı lazer epilasyon yapıldıktan sonra 10 kişiden 2 kişi genelde koku sorunu ve ter kokusu sorununu yaşıyor hocam. Ben genelde lazer epilasyondan sonra, eğer ki bu sorunu yaşayanlar için yok deodorant, stik gerçekten fayda etmiyor. Etmez. Bir tanesi ben sizlerle Etmez. konuşmuştum. Onun için bu işlemi yaparken kaç dakika sürüyor? Yaptıktan sonra herhangi bir şey yaşıyorlar mı hastalar? Aslında yapmak dediğim gibi çok kolay. Çoğunlukla lokal anesteziye dahi gerek duymadan yaptığımız bir uygulama. Uygulama çok hızlı. Gerekirse öncesinde bir ter testi yapıyoruz. İyot ve nişasta ile yapılan alan belirleme ya da hasta çok gerçekten bazen total terliyorsa test yapmadan uygulamayı yapıp kontrolde test yaparak bir rötuş sağlanabiliyor. Uygulama en fazla 5-10 dakika içinde. Kısa da bir süreçte. Çok kısa sürede sonuçlanıyor ama tabii ki botoksun etkisi hemen ortaya 3-4 gün çıkmıyor. sonrasında. 3-4 gün sonra başlar, 15 gün içinde artık kişi ıslaklıktan tamamen kurtulur ama ben tüm hastalarımı bir kontrole çağırıyorum. Evet. Bir iyot nişasta testi yapıp terleme yapan sahaları var ise oralara bir rötuş çalışması yapıyorum. Burada komplikasyon ya da yan etki oluşturulabilir elbette. Sonuçta elimizdeki materyal yine ilaç. Eğer doğru bir uygulama derinliğinde, doğru dozlarda çalışmıyorsak bir takım sıkıntılar yaşanabilir. Ama açıkçası kolay değil. Yani o yan etkiyi oluşturabilecek uygulamayı yapmak kolay değil. Toksin uygulamasını bilen tecrübeli hekimlerin elinde hiç böyle bir sıkıntı olmadan uygulama gerçekleşir. Hocam şöyle bir sorum olacak. Bu da gerçekten önemli bir şey. Terlemek aslında fizyolojik bir olay. Normalde bir insan terleyerek aslında vücut sıcaklığını da dengeliyor. İyi Pek çok derler. şeyi. Evet. Evet. Pek çok şeyi, sıvı Evet. elektrolit dengemizi korumada, vücut Evet. ısımızı dengelemede terleme bizim için çok önemli. Ama biliyorsunuz ki bu aşırı terleme, el, ayak ve kol altından, hatta bazı hastalarda saçta ve yüzde aşırı terleme toplumun sadece %1'inde görülüyor. Diğer herkes normal bir şekilde terlerken o 100 kişiden bir kişi şanssız seçilmiş ve hayatını, sosyal hayatını etkileyecek düzeyde görünür biçimde terleyebiliyor. İşte o zaman diğer hastalıklar olmadığını kesinleştirdikten sonra terlemeden kurtulmak, o bölgelerdeki terlemeden kurtulmak vücuda zarar vermiyor. Çünkü biz hala vücudumuzun ısısını dengeleyecek ya da o sıvı elektrolit dengesine katkıda bulunabilecek terlemeyi ya da sıvı buharlaşmasını gerek nefesle gerek de vücudumuzdaki diğer terleme bölgelerinden halledebiliyoruz. Bir sorun daha olacak hocam, o da daha farklı bir şey. Mesela bu el ayak terlemeleri parasempatik tabii ki uyarılarla oluşan şeyler. Özellikle stresli dönemlerde ki hani koltuk alt terlemesinde farklı biraz ama bu el ayak terlemeleri biraz daha değişik. Bu tip hastalara botoks uyguluyoruz. Belki ikinci doza bile gerek kalmıyor. Kişi bir anda yok oldu diyor. Yani bitti diyor. Bu nasıl oluyor? Yani mesela sınavlar öncesinde bazı çocuklar ders yapamayacak kadar, sınav sorununu çözemeyecek kadar böyle parmaklarının terlediğini söylerler. Onlardan birisi benim hocam. Kendi çocukluğumda bırakın sınavı. Evet. Aynı şey bu aşırı terleme aslında aynı zamanda genetik geçişle. Evet. Aynı sorun çocuğumda var. Evet. Oğlumda var. Bizim için sınav vesaireye gerek yok. Ellerimiz o kadar çok terliyor ki normal yazı yazarken kağıdın üzerine ayrı bir peçete koyarak yazardık. Evet. Yani oğlum hala tabii genç olduğu için devam ediyor. Ben yaşla beraber biraz daha o konuda rahatladım. Onu ben de bilmiyorum cevabını. Niye öyle oluyor hocam? Yani şöyle, bence bunun altında psikolojik bir takım şeyler olduğunu Stres ben atıyor düşünüyorum. olabilir mi hocam Yani sizce? psikolojik dediğim
Ama her zaman strese bağlı terlemiyoruz ki. Yani benim düzenli el ayak botoksu yaptığım hastalarım var. Yılda bir kere yapıyoruz. Onlarınki geçmedi çoğunun. Ben hiç iyileşen hastamı, yani benim bitti bir daha bak hiç terlemedim hocam Allah razı olsun deyip gelirler, çünkü böyle bir sonuçla karşılaştığında hasta mutlaka minnetini belirtir. Çünkü gerçekten ben de o sorunu yaşamış birisi Evet, olarak o yüzden çok- o el terlemesinin, ayak Aslında terlemesini... bir lüks değil, aslında tamamıyla bir tedavi. Kesinlikle. İnsanın toplumla iç içe olmasını bile engelliyor Evet. zaman zaman, hele genç kişilerde. Hiç duymadım hocam valla. Sizin var mı öyle hastanız? Şimdi şöyle, ben ya öyle hastam oldu, o yüzden zaten sorma sebebim de buydu. Mesela stresli dönem, mesela sınavda terliyor ya da dönemsel işte terleyen dönemsel çocuklar. mesela diyelim ki kız arkadaşıyla el tutuşacak, Ay, ne terliyor büyük kabus. Ne büyük kabus değil mi? gibi, hakikaten böyle sorunları yaşayan çok insan var. Yani bir kısmının demek ki altında fizyolojik sebepler, bir kısmının altında psikolojik sebepler var herhalde diye Muhtemelen, düşünüyorum. tabii ki. Çünkü geçmediğini Tabii ki. düşünüyorsunuz. Bense geçtiğine şahit olmuşum yani birkaç Harika. hastada. Yani benim gerçekten öyle bir hastam da olmadı ama en basitini anlattığınız şey için bile, hani kız arkadaşının elini tutacak. Ne büyük bir kabus, çocuğun elleri terli. Umuyoruz ki bir kez yaptığımızda da iyileşsin. Belki o bir davranış terapisi gibi oluyor onun için. Evet. Ben size anlatırken onu hissettim. Bir davranış terapisi olmuş ve o stresi yendiği zaman artık onunla sorunu kalmamış. Ama her aşırı terleme strese bağlı değil. Stres faktörlerden biri olabildiği gibi tamamen sebebi bilinmeyen fizyolojik kaynaklı bir aşırı terleme grubu var. Onlarınkinde ben iyileşme hani bir kez ya da 2 kez yapalım. Daha sonrasında bir daha hiç olmaz. Görmedim, böyle bir şey söyleyemem o yüzden hocam. Okumadım da açıkçası. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel bilgilerden bahsettiniz gerçekten. Benim de en çok sevdiğim, tekrarlayayım bu konuyu. Terleme botoksu aslında bir özgüven. Eşittir özgüven diyelim. Çok sağ olun hocam. Bugün bizlerle medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş bizimleydi. Ve 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.